Yurt dışı piyasaların uzun vadeli yatırıma uygun olduğunu ve dolar bazlı getirinin önemini önceki videolarda konuşmuştuk. Fakat yurt dışı piyasalarda ve Amerikan borsalarında da öyle rastgele bir hisse senedini al, bekle ve kazan gibi bir durum maalesef yok. Hatta bu konuda özellikle ABD borsaları Borsa İstanbul'a göre çok daha zor bir piyasa. Çünkü çok fazla hisse senedi var. Borsa İstanbul'da 500'e yakınken ABD borsalarında binlerce şirket işlem görüyor. Bu binlerce şirketi incelemek, analiz etmek ve aralarından doğru hisse senedini seçmek kolay değil. Ayrıca çok büyük bir borsa olduğu için etkilendiği parametre miktarı da o kadar fazla. Üstelik yaşanılan ülkenin dışında bir borsada işlem yapmanın belli başlı zorlukları var. Yani yurt dışında işlem yaparken biz handikaplara sahibiz. Çünkü biz o ülkede yaşamıyoruz. Şirketleri ve halkı doğrudan gözlemleyemiyoruz. Ne kadar haber izlersek izleyelim dışarıdan bir göz olarak kalıyoruz. Aynı durum onlar için de burada geçerli. Yabancı yatırımcıların hiçbiri Borsa İstanbul'u bizim kadar bilemez. Çünkü onlar BİM'e hiç girmedi. Yataş'ın yatağında yatmadı. Ya da anneleri babaları Arçelik kullanmadı. Hiçbir markanın bu toplumdaki algısını net olarak anlayamazlar. Ve bir gelişme yaşandığında neden sonuç ilişkisini bizim kadar doğru kuramazlar. Bu handikapların aynısına biz de orada işlem yaparken sahibiz. Sonuç olarak hisse senedi seçimi yapmak zaten kolay bir iş değilken, hele ki yurt dışı piyasalarda hisse senedi seçimi yapacaksak çok daha zorlu bir alana giriyoruz demektir. İşte bu videoda hisse senedi araştırmalarımızı nasıl yapabileceğimizi anlatmaya ve elimizi güçlendirecek bir platformu tanıtmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Seeking Alpha benim uzun süredir kullandığım bir platform. Bu nedenle kendileri bana ulaştıklarında memnun oldum. Kanalı takip eden biriyseniz benim videolara reklam almadığımı zaten biliyorsunuz. Çok fazla teklif alıyorum ama hiçbirine güvenip anlaşamıyorum. Bu konuda 2 tane kırmızı çizgim var. Birincisi, yapacağım tanıtım izleyenleri yani sizi asla mağdur etmemeli. İkinci olarak kendi kullanmadığım hiçbir şeyi size de önermem. Seeking Alpha benim bu konuda kriterlerimi karşıladı. Zaten dediğim gibi uzun süredir kullandığım bir platform. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Birazdan detaylarına geçeceğimiz Seeking Alpha platformu bu kanalın izleyicilerine özel bir kampanya başlattı. Normalde $230 olan yıllık üyelik ücreti videonun açıklamalar kısmına bıraktığım link ile $99'a iniyor. Ayrıca 7 gün ücretsiz deneme imkanına da sahipsiniz. Şimdi platforma ve yurt dışı piyasalarda nasıl hisse senedi seçeceğimize geçelim. Seeking Alpha platformuna girdiğimizde sağ üst tarafta anlık olarak borsalara etkileyen en son haberler görünüyor. Onun altında sıralı bir şekilde popüler haberler var. Sol tarafta ise popüler makaleler yer alıyor. Zaten platformun bence en güçlü ve benim de en çok kullandığım kısmı burası. Neden burası önemli? Çünkü az önce konuşmuştuk. Borsa İstanbul'u bizden daha iyi kimse bilemez. Aynı şekilde onların borsasını da onlardan daha iyi kimse bilemez. O yüzden onların yaptığı bir analiz kesin doğrudur demiyorum. Ama doğru olma şansı bizim yaptığımız bir analize göre daha yüksek. Ayrıca burada makale paylaşan analistler bireysel bir yatırımcıya göre çok daha fazla veri setine sahipler ve okuyucular için bunları derliyorlar. Dediğim gibi bence bu bölüm kıymetli. Birazdan tekrar değineceğiz. Şimdi devam edersek ana sayfada altlara indiğimizde şu bölümde editörün seçtiği makaleler var. Biraz daha alta indiğimizde haberlerde öne çıkan hisseler, en son makaleler, hisse senedi fikirleri, popüler temettü hisseleri gibi bölümler bulunuyor. Sol menüde analizler kısmında bahsettiğim bu makalelerin derlenmiş hali yer alıyor. Siz örneğin neyle ilgili makale okumak istiyorsunuz? Kripto paralarla mı, temettü stratejileriyle mi? Buradan seçim yaparak o konu hakkında yazılmış çalışmalara ulaşıyoruz. Haberler kısmı da yine aynı sistemin haberlere uygulanmış hali. Geldik Market Data bölümüne. Buradan fiyatların durumuna kısaca göz atabiliriz. Örneğin S&P 500'ün aylık, yıllık, 3 yıllık ve yılbaşından bu yana ne kadar getiri sağladığını görebiliriz. Mevcut fiyatın 52 haftanın neresinde olduğu da yine burada mevcut. S&P 500 52 hafta içerisinde gördüğü en yüksek seviyeden şu kadar geride bulunuyor. Bakın mikro cap'ler neredeyse 52 haftanın dibinde. Karşıt yatırımcılar ABD borsalarında örneğin mikro cap'leri kullanabilirler. Bunlar ufak şirketler oldukları için piyasa değerleri nedeniyle düşüşlerden çok daha fazla etkileniyorlar. Ama aynı şekilde yükselişlerde daha çok primlenme potansiyelleri bulunuyor. Yüksek getiri arayanlar için mikrokaplar en azından fiyat olarak uygun bir seviyede görünüyor. Trend takipçileri için ise DJI daha doğru bir tercih gibi duruyor. Mesela bir altta da sektörel bazda durumları görebiliyoruz.
Bu bölümde neredeyse tüm finansal ürünlerin fiyat hareketlerine basit bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şurada portföy kısmı çok önemli. Buraya birazdan değineceğiz ama öncelikle gelin hisse senedi incelemelerine geçelim. Yurt dışı piyasalarda hisse senedi araştırmalarınızda başlangıç noktası olarak burayı kullanabilirsiniz. Buradan istediğiniz kriterleri ekleyip çıkararak hisse senetlerini filtreleyebilirsiniz. Örneğin hazır şablon şu kriterleri taşıyor. İlk parametre Quant Rating. Bu kriter Seeking Alpha'nın geliştirdiği bir şey. Şirketlere büyüme, değerleme, karlılık, momentum gibi yüzlerce parametreye bakarak 1 puan veriyor. Burada yoruma dayalı hiçbir şey yok. Sadece şirketin mali durumunu ve hisse fiyatını objektif bir şekilde sistem otomatik olarak değerlendiriyor. İlk kriterde Quant Rating'de al ve güçlü al verenler burada olsun demiş. Daha sonra Seeking Alpha yazarlarının al ve güçlü al önerisinde bulunduklarını eklemiş. Aynı zamanda Wall Street analistlerinin de al ve güçlü al dedikleri listede bulunsun istiyor. Bunlarla birlikte ucuz, iyi büyüyen, karlı, momentumu güçlü ve kar beklentileri yükselen şirketleri derlemiş. Ben şu an hazır şablonları kullanıyorum ama dediğim gibi bu kriterleri siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bulduğu şirketler arasında en büyük kim diye baktığımızda HSBC görünüyor. Quant Rating'i 4.91. Seeking Alpha analistleri 5 üzerinden 3.4 puan vermiş. Wall Street analistleri de 5 üzerinden ortalama 4.5 puan vermiş. Şirketin büyümesi ve karlılığı en üst seviyede. Hisse başına kar revizyonları da gayet iyi. Momentumu da yine görece iyi sayılır. Şirketin diğerlerine nazaran zayıf karnı değerlemesi gibi duruyor. Hisse fiyatında böyle fırsat niteliğinde bir ucuzluk sanki yok. Bu şirket diyelim ilgimizi çekti. Hadi biraz daha detaylı inceleyelim. Şirketin sayfasına girdiğimizde sağ üst köşede follow'a basarsak hisseyi takibe alabiliriz. Bu sayede sadece maillerimizi kontrol ederek takip ettiğimiz hisseler hakkındaki gelişmelerden haberdar olabiliyoruz. Solundaki çana basarak da hisse için bir alarm oluşturabiliriz. Bu alarmı fiyat için de kullanabiliriz, ratinge göre de ayarlayabiliriz. Örneğin Seeking Alpha analistleri bu hisse için al vermişti. Ben istiyorum ki Seeking Alpha analistleri bu hisse için güçlü al verdiğinde haberim olsun. Ve hem e-mail hem de mesaj yoluyla bana ulaşılsın. Bu şekilde alarmımızı kurmuş olduk. Dilersek basitçe şu şekilde de kaldırabiliriz. Devam edersek şuradan hemen rating bölümüne geçelim. Quant Rating 4.91 gayet iyiydi. Şöyle baktığımızda Quant Rating aslında bu hisse için tut önerisi veriyormuş. 2022'nin 12. ayında önerisini güçlü ala çevirmiş. Nitekim doğru da çalışmış görünüyor. Öneri al verdiğinde fiyat 29 dolardaymış. Şu an 35'lerde. Yani ortalama %20 civarı bir primlenme olmuş ki şirket bu sürede bir kere de temettü vermiş. Temettüyü de eklersek bu oran biraz daha artar ama temettüyü saymazsak bile 4 ay olmadan %20 dolar bazlı kar çok iyi. Wall Street önerilerine bakalım. 4.5 güçlü al. Gayet iyi fakat yalnızca 2 analist öneride bulunmuş. Hissenin hedef fiyatı ise 46.87 dolarmış. Yani %33'lük bir yükseliş potansiyeli öngörülüyor. Geçmiş tavsiyelerin durumuna bakarsak aslında Mart ayında analist görüşlerinde hafif bir olumsuzluk var. Bakın 4 aydır 2 analist bu hisse için sürekli güçlü al vermiş. Fakat geçtiğimiz ay bunlardan biri önerisini ala çevirmiş. Hala güçlü bir görünüm ama bir önceki aya göre analist değerlendirmesinde ufak bir olumsuzluk var. Böyle alt kırılımlara bakmak da önemli. Finansallar kısmından şirketin gelir tablosuna, bilançosuna ve nakit akışlarına ulaşabiliyoruz. Kazançlar kısmında earning surprise'a gelirsek şöyle çeyrekliğe alalım ve max diyelim. Bakın şirket son çeyrek beklentilerin üzerinde bir kar açıklamış. Ama ondan önceki çeyrek beklentilerin oldukça altında kalmış. Bu şekilde mevcut performansın nedenlerini anlamaya çalışabiliriz. Devam edersek buradan geçmiş temettülere ulaşıyoruz. Valuation kısmına geldiğimizde işte buradan bu Quant Rating'lerin nasıl oluşturulduğunu görebiliyoruz. Örneğin bu şirketin değerleme puanı B artı. Yani ucuz ama çok ucuz değil diyor. Bunu neye göre söylüyor? İşte bu rasyolara göre. Bakın burada FK, PEG, FD, FAVÖK, PDDD gibi pek çok kriter var. Ve bunları hem sektörüyle hem de kendi iç dinamikleriyle kıyaslıyor. Gayet makul bir değerlendirme. Ben de önceki videolarda hep aynı şeyi vurguladım. Rasyolar sektörleriyle ve hissenin kendi iç dinamikleriyle kıyaslanmalı. Ancak bu şekilde sağlıklı bir değerlendirme yapılır. Platform da bunu yapıyor. Büyümede, karlılıkta da yine pek çok parametreyi aynı mantıkla kıyaslama yaparak bir puan belirliyor. Şimdi böyle inceledik ve hisse senedi aklımıza yatmaya başladı diyelim. Peki bu şirketin rakipleri kimler? Bu kısımdan hisseyle aynı sektörde yer alan, aynı işi yapan diğer şirketleri kıyaslayabiliyoruz. Burada fiyat hareketlerine göre, burada reytinglere göre, burada büyüme, karlılık, değerleme gibi parametrelere göre kıyaslama var. Dilersek daha fazla detayda görebiliyoruz. Şurada charting kısmında
S&P 500 endeksine göre ya da farklı finansal varlığa göre hissenin geçmiş fiyat hareketlerini kıyaslayabiliriz. Örneğin buraya bir de Google ekleyelim. Bakın 3 yıllık performanslara baktığımızda S&P 500 %48 getiri sağlarken HSBC %33'te kalmış. Google ise yaklaşık %73 ile endeksi açık ara yenmeyi başarmış. İncelemek istediğiniz tüm hisseleri bu şekilde tek bir tablo üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Diyelim tüm bunlara baktık ve bu hisse iyi görünüyor, yatırım yapılabilir duruyor dedik. Şimdi asıl kısma geliyoruz. Bu şirket ne iş yapıyor? Önündeki fırsatlar ve tehditler neler gibi şeyleri öğrenmemiz gerekli. İşte bu noktada Seeking Alpha bize yurt dışı analistlerin görüşlerine danışma fırsatı veriyor. Buraya kadar anlattıklarımı diğer benzer platformlarda da bulabilirsiniz. İşim gereği ben neredeyse tüm uluslararası platformlara üyeyim. Bu tarz puanlamalar, karşılaştırmalar, analist önerileri vesaire. Diğerlerinde de benzer şekillerde var. Fakat Seeking Alpha'yı farklılaştıran kısmı dediğim gibi makaleleri. Bu kadar geniş bir makale zenginliğine başka hiçbir platformda rastlamadım. Hisse senedinin ana sayfasına geri dönelim. Bakın burada tut, al, sat diyen pek çok makale var. Bu şekilde bir hisse hakkında olumlu ya da olumsuz pek çok analistin görüşlerini alma şansına sahibiz. Örneğin şurada bir tane editörün seçtiği makale var. Barclays ile HSBC'yi karşılaştırmış. 2023 yılı için acaba hangisi daha iyi bir hisse diye incelemiş. Şöyle içeriğine bir göz atalım. Bu noktada şunu da söylemeliyim. Eğer İngilizceniz çok iyi değilse Translate sayesinde makaleyi basitçe Türkçe'ye çevirebilir ve yine de büyük oranda anlarsınız. Hatta yapalım. Cümleler tabii biraz devrik olabiliyor ama önemli olan anlamaksa yine de iş görüyor. Her iki bankada İngiltere'de görev yapıyormuş. HSBC defter değerine göre ucuzmuş fakat Çin ile ilgili jeopolitik riskleri varmış vesaire. Burası özet kısmı. Makalenin devamına baktığımızda iki şirket hakkında iş modellerine kadar pek çok detaylı bilgi veriyor. Son cümleye gelirsek, özetle her iki bankanın da portföylerde bulunabileceğini söylüyor. HSBC operasyonel olarak güvenli ama jeopolitik riskleri varmış. BCS ise beklenildiği gibi geri alımları arttırırsa %100 getiri potansiyeline sahipmiş. Bu şekilde bir iki makale okuyarak bile emin olun incelediğiniz şirketler hakkında çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. ABD borsalarında, daha doğrusu yurt dışı piyasalarda hisse senedi seçimi yapmanın en pratik ve doğru yöntemlerinden biri bence bu. Son olarak önemli gördüğüm diğer bir bölüm olan portföy kısmına kısaca değinelim ve videoyu noktalayalım. Buraya elinizdeki hisse senetlerine girdiğinizde az önce anlattığım değerlemeleri basitçe kendi hisseleriniz için de görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın mesela şurada bir uyarı vermiş. Rivian'da yüksek risk varmış, nedenini öğren diyor. Bastığınızda size sebebini açıklıyor. Üst tarafta Health Score kısmı var. Bastığımda detayları gösteriyor. Elimdeki hisse senetlerinin ikisinin puanı güçlü al iken 5 tanesine tut, birine sat, birine de güçlü sat vermiş. Portföyün güçlü yönüne baktığımızda karlılık ön plana çıkıyor. Ki gerçekten ben şirket seçimi yaparken en çok karlılığa dikkat ederim. Karlı şirketlere ortak olmaya özen gösteririm. Zayıf taraf olarak ise büyüme görünüyor. Yani benim portföyüm temelde karlı ama az büyüyen şirketlerden kurulu gibi duruyor. Bu şekilde siz de kendi portföylerinizin yapısını, zayıf ve güçlü yönlerini anlayabilirsiniz. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Eğer platformu ücretsiz denemek ve sınırlı süre için geçerli olan %60 oranında indirimden faydalanmak isterseniz açıklamalar kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi es geçmeyin. Ayrıca sorularınız için yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.